Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle beraber çok genel bir kanı olan, genel bir korku olan tansiyon yüksekliği. Yani hipertansiyonu konuşmak istiyorum. Hipertansiyon ne demek? Onu açıklamak istiyorum. Korkacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Fakat öyle bir kanı yaratıldı ki, yani okyanuslar ötesinden Rockefeller tıbbının fetvasıyla efendim, normal tansiyon diye bir şey uyduruldu ve normal tansiyon 12,8 olacak. Herkes buna uyacak denildi. Yani 8 milyar insan var. 1000 tane göz rengi var. 100 tane saç rengi var. Burun çeşidi var. İşte anlatamıyorum yani, bütün bunlara rağmen her şey 12,8 olacak. Yok böyle bir şey. Bu yine neden? Bu da yine Rockefeller tıbbının fetvası. Onun için tansiyon hakikaten nasıl olacak? İşte 14 tansiyon olunca tansiyonum yükseldi diye telaşa kapılıyorsunuz. Deli oluyorsunuz. Halbuki tansiyonun yükselmesi veya tansiyon, diyelim ki 40 yaşındaysanız normali 14'tür. Yaşa göre, kişiye göre, kadın erkek olmasına göre, hormonal dengelere göre bu değişir. Değişmesi lazım zaten. Onu siz statik olarak 12,8'de tutamayız zaten. Yani bunu açıklamaya çalışıyorum. 50 yaşındaysak 15. Hareketle, stresle yükselebilir. Bu tansiyon yüksekliği hastası demek değildir. Onu açıklamaya çalışıyorum. 60 yaşındaysak 16 normaldir. Çünkü 70 yaşında, 80 yaşında ona göre gerekir. Şimdi ben 80 yaşındayım. Çıkıp 5 kat koşsam tansiyonum yükselecek. Bu normaldir. Biz kalp doktoru olarak egzersiz yaparız. Biliyorsunuz, kalp çalışmasını tetkik etmek için, test etmek için ve ona vücudun tansiyona cevabını ölçeriz. Yani demek istediğim, tansiyon yüksekliğinden korkmayacağız. Tansiyon eğer yüksek diyorsanız, işte ensem ağrıyor, başım ağrıyor, onun için tansiyon bunu yapıyor değil efendim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tansiyon yüksekliği veya yükseldiği zaman veya baş ağrısı olduğu zaman vücutta bazı şeylerin ters gittiğini, eksik olduğunu, fazla olduğunu ve kronik inflamasyon olduğunu gösterir bütün vücutta. Hormonal denge bozuk olabilir, mineraller eksik olabilir, mineraller bazıları çok yüksek olabilir, şeker yüksek olabilir, insülin yüksek olabilir, karaciğer yağlanmış olabilir. Yani bir tansiyon yüksekliği bu kadar, alın ilaçları. Bir de tansiyon hastalarına maalesef 2 kalem, 3 kalem ilaç veriliyor. Yine tansiyonlar düşmüyor. Herkes panikte. Herkes panikte. Neden? Çünkü tansiyonu yükselten temel neden düzeltilmiyor? Ben hücresel tıp olarak konuşuyorum, bir kardiyolog olarak. Yani tansiyonun yüksekliği vücutta, eğer yüksekse, eğer başınız ağrıyorsa vücutta bazı şeylerin ters gittiğini gösterir ve de stres hormonu salgılanır ve stres hormonu da tansiyonu yükseltir. Yani o bir vücutta aksaklık olduğunu, hücrelerin bozulduğunu, hormonların bozulduğunun belirtisidir efendim. Bunu söyleyeceğim, bunu açıklamaya çalışıyorum. İkincisi, rahat edin diye söylüyorum. 3 tane tansiyon ilacı alıyorum, tansiyonum düşmüyor diyorsanız eğer, bilin ki vücudunuzda tuz eksiktir. Sodyum eksiktir. Bilin ki vücudunuzda magnezyum eksiktir. Magnezyum kalsiyum dengesi bozuktur. İnsülin hormonu yüksektir. Şeker yüksektir. Bunlar vücuttaki inflamasyonu gösterir. Kronik inflamasyon diyoruz. Bütün eski videolarımda defalarca söyledim. Bunları tekrar söylüyorum. Vücutta bazı şeylerin ters gittiğini gösterir. Peki tuz tansiyonu yükseltir mi? Herkes kıyamet koparıyor. Tuz tansiyonu yükseltiyor diye. Bir şey söyleyeyim efendim. Bir moleküler tuz, bir moleküler su tutuyor vücutta. Ama bir moleküler karbonhidrat, yani şeker, yani un 190 molekül su tutuyor. O halde tansiyonu yükselten tuz değil. Ama sofra tuzu hakikaten %99,9 sodyum klorür içerdiği için, alüminyum içerdiği için, ağartıcı madde içerdiği için, başka kimyasallar içerdiği için zehirdir ve tehlikelidir. Esas mineral deposu olan halit minerali dediğimiz kaya tuzu hakikaten çok faydalıdır.
ve de bundan korkmayacağız. Tuz eksik olduğu zaman tansiyon yükselir, bize haber veriyor. Tuz eksik olduğu zaman baş ağrıyor, bize haber veriyor. Bazı şeyler hakikaten bu sebeple iyileşmiyor. Ondan sonra hekimler hastaları suçluyor. Aileler hastaları suçluyor. İşte tuz yiyorsun, işte ilacını almıyorsun. Bunun ilaçla alakası yok. İlaçlar hatta tansiyon ilaçları vücuttan tuzu atıyor. Vücudu hakikaten elektrolit bozukluğuna sürüyor. Onun için tansiyon düşmüyor. Şimdi tıpta yeni bir tabir çıkardılar. Bu kullanılıyor. İnatçı tansiyon. Kardeşim inatçı tansiyon diye bir şey yok. Çünkü tansiyonu yükselten temel bozukluğu düzeltmedikçe siz ilaçla hiçbir şey yapamayız. Onun için Rockefeller'in dediği gibi efendim normal tansiyon 12,8'miş. 8 milyar insana 12 beden tişört giydirecekmişiz efendim. Oh ne ala. Ne ala. Çünkü Rockefeller tıbbı ne yapıyor? Korkutarak, panik yaparak kendisine pazar hazırlamak için kendi programını uygulamaya çalışıyor. Onun için korkmayacağız. Ne kadar ruh değişikliğimiz varsa, düşünce değişikliğimiz varsa, göz rengimiz değişikse, parmak izlerimiz değişikse herkese göre tansiyon ona göre yapabilir. Mesela siz koşsanız, diyelim ki maraton koşuyorsunuz, yükselir tansiyon. Normaldir, normal cevaptır. Strese normal cevap vermesi vücudunuzun iyi çalıştığını gösterir. Çok yükseldi diye telaş yapmayın diye söylüyorum efendim. O halde mineraller çok önemli. Magnezyum çok önemli. Magnezyum eksikliğinde tansiyon yükselir. Kandaki sodyum eksikliğinde tansiyon yükselir. Bunlara bakacağız. Senelerden beri söylüyoruz. O halde doğal besleneceğiz, sağlıklı besleneceğiz. Tereyağı, zeytinyağıyla besleneceğiz. Bunlar hakikaten bizim tansiyonumuzun yükselmesini önlediği gibi zeytinyağını her zaman söyledik. Doğal zeytinyağı kan sulandırıcıdır efendim. Bunu da açıklamak istiyorum. Hoşça kalın. Daha sonra da baş ağrısını gelecekte konuşacağız efendim. İyi günler diliyorum.